Merhabalar arkadaşlar, ben Erkan Öz. Bir Dünya'nda bir programında daha tekrar birlikteyiz. Konumuz Amerika'da gizlenen bir başkan ve gizlenen bir seçim. O gizlenen başkan işte bu canlandırma resimde görülen Andrew Jackson ve gizlenen seçimde 1832 başkanlık seçimleri arkadaşlar. Şimdi Amerikan tarihiyle ilgili herkesin bileceği meşhur başkanlar vardır. İşte George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson ya da Abraham Lincoln, işte Roosevelt, Nixon, Kennedy ve yakındaki diğer başkanlar. Ama hiçbirimiz Andrew Jackson'ı bilmeyiz. Çoğumuz bilmeyiz. Oysa Andrew Jackson Amerika'da şu anda var olan iki siyasi partiden birinin, yani Demokratların kurucusu. Ve daha da önemli bir özelliği var. Kendi devrinde o zamanki Amerikan Merkez Bankası'nı kapatıyor. Evet, yanlış duymadınız. O zamanki Merkez Bankası'nı hem de Amerika'da kapatıyor. Bu, bırakın Amerika'yı, dünya tarihinde zaten belki de benzeri görülmemiş bir olay. Yani adamın sadece Amerika tarihinde değil, dünya tarihinde meşhur olması gerekir. Oysa adeta itinayla üzeri kapatılmış bir başkan. 1832 seçimi de bu bankayı kapatması üzerine kurulu. Adeta tek gündem maddesi bankayı kapatmak ve o yüzden bu seçimde adeta unutturulmuş bir seçim arkadaşlar. Bu olayların arka planını bilmek için Amerika'nın kuruluşuna gitmemiz lazım. Amerika'nın kuruluşunda İngilizlere karşı ciddi bir mücadele var. Bir askeri çatışma durumu söz konusu. Başka kaynaklarda da bulunabilir ama Mises Enstitüsü'nden Scott Trask'ın 2003 tarihli bir makalesine göre 1775'te başlayan bu mücadele sürecinde o zamanki kongre para basmaya karar veriyor. Yani mücadeleyi, harbi para basarak finanse etmeye karar veriyor ve bu büyük bir hiperenflasyon neden oluyor. Çünkü herhangi bir sınır yok. Yani altın ve gümüşle ilgili herhangi bir para basmaya sınır koyulmadığı için sürekli basılan ve o zaman Continental Dollar adı verilen bu para birimi hızla değer kaybediyor ve çok büyük enflasyona ve özellikle çiftçilerin, üreticilerin adeta ezilmesine ve mal varlıklarını birçok durumda kaybetmelerine neden oluyor ve çok acı olaylar yaşanıyor. Bu mücadeleler sırasında hiperenflasyonla mücadele etmek için ilk önce akla gelen 1781'de bir Merkez Bankası kurmak oluyor. Bank of North America, Kuzey Amerika Bankası adıyla işte bu fotoğrafta görülen banka kuruluyor. Fakat bu banka yabancı ortakları da olan bir banka ve bu bankada kağıt para bastığı için hiperenflasyona bir çözüm getiremiyor ve 1785'te görevine son veriliyor. Fakat özellikle Avrupa sermayesi Amerika'da bir merkez bankası kurma fikrinden vazgeçmiyor ve Amerika'nın kendi içinde yine siyasetçileri etkileyerek bu sefer 1791'de 1. Amerika Birleşik Devletleri Bankası diye bir başka merkez bankası yine yabancı ortaklarla kuruyor. Bu bankanın görev süresi 20 yıl, 20 yıllığına para basma yetkisi bu bankaya veriliyor. 20 yılın sonunda bu yetki yenilenmiyor. Fakat 1812'de yeniden askeri mücadeleler başlayınca bu sefer 2. Amerika Birleşik Devletleri Bankası kuruluyor 1816'da. Bu bankalar bir yandan kurulup kapanırken merkez bankalarına ve kağıt para basmaya karşı fikri hareket gelişerek devam ediyor. Bakın o dönemin başkanlarından birisi olan Thomas Jefferson bu konular hakkında ünlü sözlerinde neler söylüyor? 1816'da John Taylor'a yazdığı bir mektupta diyor ki, içtenlikle inanıyorum ki bankacılık kuruluşları bizim için karşı tarafta yer alan, mücadele ettiğimiz ordulardan daha tehlikelidir. Ve yine bir başka sözünde diyor ki, 1803'te o zaman kurulu olan 1. Amerika Birleşik Devletleri Bankası için bu kuruluş diyor bizim anayasamızın prensip ve şekline karşı var olan en ölümcül tehditlerden, düşmanlıklardan bir tanesini oluşturuyor diyor. Ve yine 1775'te başlayan hiperenflasyonla ilgili diyor ki o zaman bizim aslında kredibilitemiz iyiydi fakat kağıt fazlalığından dolayı, yani kağıt para fazlalığından dolayı toplum içerisinde bu fonlarla ilgili bir adeta kumar ruhu oluşmuştu. 1813'te de Thomas Jefferson bank paper, yani özel bankalar tarafından üretilen kağıt para sınırlandırılmalı ve dolaşım aracı tekrar ait olduğu yere, yani ulusun kendisine, milletin kendisine döndürülmeli demişti. Bu şekilde merkez bankacılığı ve
özel bankacılık tarafından kağıt para basılmasına karşı bir hava oluşmuştu. İşte bu hava içerisinde Andrew Jackson da yetişiyor ve Andrew Jackson İrlanda kökenli bir aileye mensup. Babası kendi doğumundan kısa bir süre sonra vefat ediyor. Annesi ve 2 erkek kardeşi var. Erkek kardeşleriyle birlikte daha başından itibaren İngilizlere karşı mücadele içerisinde yer alıyor. Harp içinde çeşitli görevlerde bulunuyor daha çocuk yaşta. Burada yine canlandırma karikatürde görüldüğü gibi 13 yaşındayken kardeşiyle birlikte İngilizlere esir düşüyor. İngilizlere karşı mücadele sırasında hem kardeşlerini hem de annesini çatışma ve hastalıklardan dolayı kaybediyor ve bu da onu çok sert bir kişilik haline çeviriyor. 1812'de mücadele İngilizlere karşı tekrar başladığında kendisi artık bir hukukçu, bir avukatın yanında çalışıyor önce, sonra savcı oluyor ve general olarak bu mücadelede yer alıyor ve kahraman statüsüne yükseliyor yaptığı çok başarılı mücadelelerden dolayı ve bununla birlikte siyasete giriyor ve 1828'de ilk defa Amerika'da başkan seçiliyor. Asıl olaylar ise ikinci başkan seçileceği dönemde yani 1832 seçimlerinde gündeme geliyor. Thomas Jefferson ve benzerlerinin fikirlerini takip eden Andrew Jackson, özel bankacıların ve merkez bankalarının o günkü yapılarıyla halkı soyduğunu düşünüyor. Bunlar diyor zengini daha zengin, kuvvetliyi daha kuvvetli hale getiriyorlar diyor. Ve bankaya karşı tutumu bilinen Başkan Jackson'a karşı rakipleri bir adeta kumpas oluşturuyorlar. Aslında o dönemde aktif olan 2. Amerika Birleşik Devletleri Bankası'nın para basma yetkisi 1836'da sona eriyor. Fakat bunlar 1832'de bu yetkiyi tekrar uzatmak üzerine daha vakti gelmediği halde kongreden, parlamentodan bir kanun çıkarmaya kalkışıyorlar ve Andrew Jackson'ı bu kanunu veto etmeye zorluyorlar. Veto edince de Andrew Jackson'ın demokrat bir kişilik olmadığını, baskıyla her şeyi yönetmeye çalıştığını iddia ediyorlar. Fakat Jackson geri adım atmıyor. Hatta o zamanki başkan yardımcısına veto kararını vermeden önce diyor ki Bay Van Buren banka beni öldürmeye çalışıyor ama ben onları öldüreceğim. Ben bankayı öldüreceğim diyor. Bu şekilde veto ederek seçimlere gidiyor ve seçimlerde o zamana kadar Amerikan tarihinde yapılan ilk kampanyalı seçimler. Yani adaylar ilk defa bütün ülkeyi dolaşarak kampanya şeklinde seçim mücadelesi yapıyorlar. Ve o zaman Başkan Jackson gittiği her yerde Merkez Bankası'nın o günkü şeklinin halkı soymak üzere kurulduğunu ortaya koyuyor ve bunu kapatmak istediğini söylüyor ve kampanya sloganı da çok ilginç. Jackson and no bank. Yani Jackson başkan, banka yok. Sonuçta %54 gibi çok yüksek bir oranla seçiliyor. Rakibi %30'larda kalıyor, en yakın rakibi ve vetosunu kaldırmayarak bankanın adeta ölüme terk edilmesine yol açacak olayların başlamasına neden oluyor. Aslında Jackson Merkez Bankası kavramının kendisine karşı değil. Sadece diyor ki yabancı hissedarlar olmasın. Bu Merkez Bankası devlete ait olsun. Çoğunluğu devlette olsun. Ve sadece para basmakla uğraşsın. Sağa sola kredi dağıtıp başka yerlere spekülasyonlar yapmasın. Ki Merkez Bankası o zaman 32 seçimlerinde Jackson'ın rakibini alenen çok büyük paralarla destekliyor. Buna rağmen Jackson %54 oyla seçilmeyi başarıyor. Seçildikten sonra da ne yapıyor? Kamunun Merkez Bankası'nda duran büyük mevduatları var, paraları var. Bunları Merkez Bankası'ndan çekmek istiyor. Fakat Merkez Bankası savunucuları o kadar kuvvetli ki kendi Hazine ve Maliye Bakanı bu paraları çekmeyi reddediyor. O zamanki Hazine ve Maliye Bakanı'nın adı McLean. McLean'in yerine William J. Duane'i getiriyor ve ancak o şekilde fonları Merkez Bankası'ndan çekip o zaman devlete ait olan daha küçük bankalara yatırmayı başarıyor. Ve daha da önemli bir şey yapıyor. 1835'te bütün devletin borçlarını ödüyor. Amerikan tarihinde ilk ve tek devletin borcunu sıfırlıyor. Tabii bütün bu yaptığı mücadeleler çok basında da o zaman yer alıyor. Ses getiriyor. Bakın bir sürü karikatür çiziliyor. İşte Başkan Jackson neden bankayı onaylamadığına dair bir konuşma yapıyor ve bankayı savunanlar bakın işte fare ya da şeytan gibi çizilmiş. Başkan Jackson hala kendisine General Jackson deniliyor. Birçok başı olan adeta bir canavarla adeta o başları kesmek üzere mücadele ediyor gördüğünüz gibi ve
Onların arkasında da yabancı askeri kuvvetler var. Ve bütün bu hareketlerinin sonucu olarak banka gerçekten Jackson'ı öldürmeye kalkıyor. Jackson'a suikast teşebbüsünde bulunuluyor. Bu Amerikan tarihinde bir ilk. İlk defa bir başkan suikast teşebbüsüne uğruyor. Suikastçı bir tabanca çekiyor. İşte Başkan Jackson şurada, suikastçı burada. Bir tabanca çekiyor, ateşlemeye çalışıyor. Tabanca ateş almıyor. İkinci bir tabanca daha çekiyor. Onu ateşliyor bu sefer. O da ateş almıyor. Tabii Başkan Jackson aynı zamanda düellolarıyla meşhur. Özellikle karısı hakkında ileri geri konuşanları düelloya davet edip hepsini düelloda yenerek öldürüyor. Düellolardan da deneyimli olduğu için bu suikastten biraz da şans eseri olarak kurtulmayı başarıyor. Suikastçıyı kendisi üzerine atlayıp yakalıyor. Elbette suikastçıyı yabancıların tuttuğu ya da sermaye çevrelerinin tuttuğu asla ispat edilemiyor. Adam sonunda deli rolü yapmaya başlıyor ve bu şekilde olaydan yırtıyor. Zaten başkan da suikastçı üzerine gitmiyor. Asıl onun tetikçileri üzerine durmayı önemli görüyor. Bütün bu olaylar yaşanırken Merkez Bankası hala aslında açık. Çünkü 36'ya kadar yetkisi devam ediyor. O zamanki Merkez Bankası Başkanı Nicholas Biddle devletin fonları kendisinden çekmesine karşılık o da piyasaya verdiği kredileri geri çağırıyor ve ülkeyi bir ekonomik krize sürüklüyor 1833-34'te. Tabii böyle olunca herkes bu sefer Başkan Jackson'ın kapısına yığılıyor. Niye böyle yaptın? Niye Merkez Bankası ile uğraşıyorsun? Ekonomi mahvoldu. Bizi kurtar diye. O da diyor ki arkadaşlar para bende değil. Nicholas Biddle'ın kasalarında bir sürü para var ama kendisi bize inat bunları piyasaya sürmüyor. Kendisine gidip konuşun diyor. Önce halk çok öfkeleniyor ama sonra başkanın bu teorisi geçerlilik kazanıyor ve suçlu olarak Biddle gözüküyor. Ve sonunda hatta Biddle bazı yerlerde sarhoşken krizi kendisinin çıkardığını da itiraf ediyor ve başkanı zor duruma soktuğunu kendisi söylüyor ve bunların kongreye taşınmasıyla beraber Nicholas Biddle bu mücadeleyi kaybediyor ve 1836'da ikinci dönemin sonunda Andrew Jackson'ın başkanlığının sonunda bankanın kontratı yenilenmiyor ve banka böylece tarihe karışmış oluyor ve kapanmış oluyor. Devlet bazı özel kayıtları bankadan istediğinde Nicholas Biddle'ın işi silahla direnmeye kadar götürdüğünü de burada bir önemli not olarak düşmek isterim. Ve Amerika 1836'dan 1913'e kadar herhangi bir merkez bankası olmadan çalışıyor. Bu çok önemli. Yani bugün Amerika merkez bankacılığın adeta kalesi gibi hareket ediyor bütün dünyada. Ama kendisi 36 ile 13 arasında neredeyse 80 yıl merkez bankası olmadan adeta başarıdan başarıya koşuyor. Çünkü Amerika'nın kuruluşu o dönemde oluyor. Yani bir tarım ekonomisinden bir sanayi ekonomisine dönüşmesi, ikinci sanayi devriminde Almanya ile birlikte öncülük yapması ve birçok bizim bugün bildiğimiz modern hayatın temelini oluşturan icatlar, elektrik, işte aydınlatma, ampul, telefon, telgraf, otomobiller, uçaklar hepsi bu dönemde icat olunuyor. Petrol endüstrisi vesaire. Yani Merkez Bankası olmadan da bir ülkenin çok güzel bir şekilde kalkınabileceğini ortaya koyuyor aslında Andrew Jackson. Ve bu zamanda yaptığı çılgınlık gibi görünen hareketleriyle Amerika'nın gelecek 50 ila 100 yılının temelini atmış oluyor. Andrew Jackson'ın tek özelliği Merkez Bankası'nı kapatması değil, 1834'te ülkeyi ziyaret eden bir Fransız Michel Chevalier o dönemi bakın nasıl anlatıyor. Diyor ki altın Jackson parası olarak adlandırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri darphanesi sürekli altın para basıyor. Yarım kartallar, çeyrek kartallar yani bizdeki tam altın, yarım altın, çeyrek altın gibi. Günlük olarak maaşlar altınla ödeniyor Jackson Partisi tarafından ve yönetimin taraftarı olanlar da her zaman cüzdanlarında, keselerinde altın para taşıyorlar. Ve kağıt para sadece genel iş işlemlerinde kullanıyor. Ve cebinde altın para taşıyan bir kişinin kesinlikle Jackson'ı desteklediğini düşünebilirsiniz diyor. Ve böyle gidiyor. Yani Jackson sadece Merkez Bankası'nı kapatmakla kalmıyor. Aynı zamanda kağıt paraya karşı altın ve gümüş parayı savunuyor. Hatta yine döneminin son zamanlarında çıkardığı bir kanunla arazi satın alma ve benzeri devletle ilgili işlemlerde tek geçerli paranın altın ve gümüş para olduğunu, çünkü bunun anayasadan kaynaklandığını ifade eden de bir kanun çıkartıyor. Tabii Jackson
Bir süper kahraman falan değil arkadaşlar. Jackson'ın da kötü özellikleri var. Özellikle yerli halka karşı çok gaddar uygulamalarıyla aynı zamanda tanınan bir kişi. Yerli halkın topraklarından sürülmesi kanunlarını da çıkarmış bir kişi. Köle sahibi olan, köle alıp satan bir kişi vesaire. Fakat bizim için önemli olan tarihte bir gerçeği ispat etmiş olması. Bir ülke merkez bankasız da yaşayabilir veya merkez bankalarının özel sermayeli olmaları gerekmez ya da sınırsız para basmaları şart değildir. Merkez bankaları sınırlı para da basabilir ve sınırsız paraya karşı sınırlı parayı savunmasıyla aslında önemli olan bir başkan. Ama bütün bunlar günümüz ekonomi dünyasında, günümüz finans medyasında adeta tabu olarak kabul edildiği için ne bu başkanın adı ne de bu 1832 seçimleri hiçbir yerde adeta anılmıyor. Aslında şok bir olay. Yani Amerika'da bir başkan seçim kampanyasını tamamen bankayı kapatmak üzerine kuruyor. Hatta Jackson başkan, banka yok. Böyle de bir sloganla seçim yürütülüyor. Buna rağmen biz bunu popüler tarih içerisinde hiçbir şekilde göremiyoruz. Ancak kendimiz oturup araştırırsak önümüze çıkıyor. Başkan Jackson'ın 1836'da başkanlığının sona ermesinden sonra 1837'de bir durgunluk yaşanıyor. Ve bugün o dönemleri yazanlar diyorlar ki bu durgunluk işte efendim Jackson'ın Merkez Bankası'nı kapatmasından ve kağıt parayı geri plana itip altın ve gümüşe önem vermesinden kaynaklandı. Oysa biz biliyoruz ki sınırsız para basılmasını savunanlar onlarca yıl bu uğraşlarına devam ettiler. Çeşitli başkanlar üzerinden Merkez Bankası kurup sınırsız para basmaya geçmeyi istediler. Fakat bunu 1913'e kadar başaramadılar. 1913'ten sonra başardıklarında ise ne oldu? 1929 krizi. Yani altın döneminde tamam ekonomik depresyonlar yine oldu. Bu yadsınamaz bir gerçek. Ama altın ekonomisinin yol açmadığı şey aşırı kredi balonu ve yüksek enflasyon ve büyük çöküşler. 1929 tarihte eşi görülmemiş acılıkta bir kriz oldu arkadaşlar. Güya Merkez Bankası bu tip krizleri önlemek için kurulmuştu. Büyük bir ihtimalle 1837 depresyonu Amerikan tarihinde aslında var olmaması gereken işletmeleri temizleyen tipte belki de sağlıklı krizlerden bir tanesiydi. Sağlıklı ekonomik durgunluklardan bir tanesiydi. Amerika'da çok kuvvetli bir Merkez Bankası karşıtı ve sınırsız para karşıtı bir gelenek olduğu için başından beri 1913'te Fed kurulurken bunu kılıfına uydurdular. Gizli bir toplantıyla bir kere kurdular. Bu hikayeyi Edward Griffin isimli araştırmacı The Creature from Jekyll Island isimli kitabında anlatıyor. Yani Jekyll adasından çıkan yaratık. Yani bu Federal Reserve oluyor işte Merkez Bankası. O zamanki para babaları Merkez Bankası'nın kurulması için çok gizli bir toplantıyla toplanıyorlar Jekyll adasında. Bu adada öyle gizli bir toplantı ki gelenler çok gizli bir şekilde geliyorlar ve o toplantıda hizmetçiler anlamasın diye kimler katıldığını kod isimlerle birbirlerine sesleniyorlar ve Merkez Bankası kurulup üzerinden 20 yıl falan geçtikten sonra ancak bu toplantının varlığı kabul ediliyor. Öyle düşünün. Ve bu toplantıdan çıkartılan taslak 1-2 yıl içerisinde kongrede yasa olarak Noel döneminde kimse mecliste falan yokken, herkes tatildeyken alelacele adeta bir torba yasa gibi kimseye çaktırmadan çıkartılıyor ve 1914'ün başında Amerikalılar birdenbire kendilerini yeni bir Merkez Bankası ile karşı karşıya buluyorlar arkadaşlar. Ve ondan sonra Merkez Bankası yavaş yavaş paranın üzerindeki sınırı kaldırarak bizi bugünkü 2008 krizi ve 2020 krizine kadar getiren süreci başlatıyor. Bugün bu Andrew Jackson'ı hatırlayan çok önemli bir isim var arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin son başkanı Trump. Gördüğünüz gibi Trump Oval Office'e gelir gelmez arkasına hemen Jackson'ın bir portresini astırdı. Göstericiler son bu ırkçılık karşıtı gösterilerde birçok heykele zarar verirken Andrew Jackson'ın da büyük bir heykeline zarar verince Trump özellikle neden bunu Jackson heykeline karşı yaptınız diyerek 10 yıl hapisle tehdit etti bu göstericileri. Yani Jackson'a çok önem veriyor. Ve Trump da daha başkan olmadan önce 2016'da başkan olmadan önce bir altın standardını çok istediğini GQ dergisine yaptığı açıklamalarda belirtmişti. Diyordu ki altın standardını geri getirmek çok zor olur ama
geri gelse ne kadar harika olurdu değil mi diye söylemişti. Ve şu anda da Trump Judy Shelton isimli bir iktisatçıyı Fed'in yönetim kuruluna sokmaya çalışıyor. Judy Shelton altın standardına geri dönüşü destekliyor. Yani bu altın standardı dediğimiz 1871 ile 14 arasında geçerli olan %100 altın standardı. Yani Merkez Bankası sadece kasasındaki altın kadar para basabilir. Bunun üzerine krediler oluşturulur denilen sağlam istikrarlı para düzeni ve Judy Shelton aynı zamanda dijital doların da altına dayalı bir dijital dolar olması gerektiğini savunan bir iktisatçı ve gördüğünüz gibi Trump tarafından Fed'e sokulmaya çalışıyor ve bazı yorumlara göre de Trump'ın Fed'in başkanı yapmak istediği isim. Ve hem Başkan Jackson'ın hem de o tarz görüşe sahip olanların, yani merkez bankaları sınırsız para basmamalı, altın standardı daha iyidir görüşüne sahip olanları bugünkü klasik iktisatçılar ya da klasik finans medyası ne kadar eleştirse de onlara tokat gibi cevap birkaç bölüm önce görmüştük. Aslında en efsane gördükleri bir isimden geldi. O da Alan Greenspan. Alan Greenspan efsane Merkez Bankası Başkanı, 4 başkan döneminde görev yaptı ve Amerika'nın istikrar sembolüydü. Fakat bu düşük faiz ve çok bol para politikalarının da kendi döneminde adeta uygulayıcısıydı. Yani 2008 krizi, hatta 2020'nin bile önünü açan isimdi. Ama merkez bankacıları ne hikmetse, sadece Amerika'da değil İngiltere'de ve başka yerlerde de görülüyor bu. Görev dönemleri bittikten sonra adeta vicdanlarını dinliyorlar ve doğruları söylemeye başlıyorlar. Greenspan de 2017 yılında Dünya Altın Konseyi'nin bir yayınına yaptığı açıklamalarda bakın aynen şöyle söylüyor. 19. yüzyıldaki altın standardının çalışmadığına dair bugün geniş bir görüş vardır ama bu diyor yanlış numaralı ayakkabı giyip sonra da ayakkabıların rahatsız edici olduğunu söylemek gibi bir şeydir diyor. Altın benim için önemli bir uluslararası paradır diyor ve diyor ki enflasyonda kayda değer artışlar olduğu dönemlerde sonuç olarak mutlaka altının fiyatı artar ve şu anda altına yatırım bir sigortadır diyor. Bu kısa dönemli bir kazanç için değil fakat uzun dönemli koruma için yapılır diyor bugün için. Yani bugünkü merkez bankalarının aşırı para basma politikalarını da üstü kapalı olarak eleştiriyor ve altının burada çok önemli bir sigorta görevi gördüğünü Alan Greenspan bile söylüyor arkadaşlar. Elbette hem Alan Greenspan'in hem de Andrew Jackson'ın açıklamaları, icraatları çok önemli. O yüzden bu Amerikan başkanlık seçimleri de çok önemli. Çünkü karşı taraf eski düzenin devam etmesini istiyor. Yani Fed'in sınırsız dolar basmaya devam etmesini, Amerika'nın her şeyi dışarıdan satın almasını, Amerika'da üretim yapılmamasını istiyor. Bu da Amerika'yı felakete götürecek bir şey. Amerika'da zaten çok kuvvetli olan bu anti merkez bankası ve anti sınırsız para geleneği unutulmuşken 1971'den sonra altın ve doların bağı kopartıldıktan sonra 2008 krizinden sonra tekrar hatırlandı ve Başkan Trump bunu adeta ön plana çıkardı ve Başkan Trump büyük bir ihtimalle ikinci dönemi kazanırsa bu 2020 krizi içerisinde dolara bir reform yapmayı ve onu tekrar altına bağlamayı düşünebilir arkadaşlar. Bu imkansız diyebilirsiniz ama bu hareket dünya çapında çoktan başladı bile. Beni çok iyi takip edenler bilirler. 2018 Mart ayında Çin devleti Petro Yuan diye bir kontrat çıkardı ve parasını tekrar 1971 öncesinde olduğu gibi altına bağladı. Yani yuan getirenlere Şangay'da altınla ödeme yapmayı, o yuanın miktarı kadar ödeme yapmayı garanti ediyor. Ve dünya bu şekilde sınırlı paralara doğru gitmeye devam edecek arkadaşlar. Bu seçimi Trump kazanamasa bile ben bu hareketin Amerika'da durulacağını zannetmiyorum. Mutlaka kendisi yine baş verecektir. Çünkü Amerikalılar bu sınırsız para basma politikalarının aslında zararını çok derinden hissetmeye başladılar ve bence bundan bir geri dönüş olmayacaktır arkadaşlar. Elbette hem bu durumu hem de piyasaları takip etmeye devam edeceğiz birlikte. Arkadaşlar henüz kanalıma abone olmadıysanız lütfen YouTube kanalıma abone olun ve abonelik işaretinin yanındaki şu zil işaretini tıklayıp bildirimleri açın. Böylece videoları çeker çekmez sizlere ulaştırmış oluruz. Haberiniz olur.